Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yılbaşı tığ işi projelerinizde kullanabileceğiniz kolay kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motif deseninde Himalaya, Himagurumi koton ipler kullanacağız. Tığ numarası olarak ise 2,5 milimetre ile motifi öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motifin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 ikili trabzan yapalım. Halkanın içerisine toplam 4 tane trabzan grubu oluşturduk. Her grup 3 ikili trabzandan oluştu. 2 zincir, ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek sarı renk ile devam edelim. Yapmış olduğumuz herhangi bir iki zincir boşluğundan ipi sabitleyelim. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yaparak birinci köşeyi oluşturalım. Alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Ve sıra sonuna gelene kadar yapmış olduğumuz tüm iki zincir boşluklarına köşe oluşturacağımız için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, altta yapmış olduğumuz 3 trabzanın tepesine de yan yana 3 ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve üçüncü renk ile devam edelim. Üçüncü sırada beyaz, kırmızı ya da yeşilin farklı tonlarını kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz herhangi bir alt sıradaki trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 3 zincir ve köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana ikili trabzan yapalım. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan.
Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak siyah renk ile devam edeceğiz ve son 2 ilmeği siyah renk ile kapatacağız. Şimdi köşede bulunan son trabzanın tepesine gelene kadar yan yana siyah renk ile kırmızı ipi de alttan yürüterek ikili trabzan yapalım. Siyah renk ile yan yana 5 tane trabzan yaptım. 5. trabzanı yaparken tekrar kırmızı renge geçiş yapalım. Ve altta bulunan son trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım. Kırmızı renk ile devam edelim ve köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Siyah rengi de alttan yürütmeye devam edelim. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine kırmızı renk ile ikili trabzan yapalım ve siyah rengi alttan yürütmeye devam edelim. Köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Karşı kenarda yapmış olduğumuz işlemi tekrar edeceğiz. Birinci trabzanın tepesine kırmızı renk ile ikili trabzan yaparken siyah renge geçiş yapalım ve kırmızıyı alttan yürüterek yan yana siyah renk ile 5 ikili trabzan yapalım. Beşinci trabzanı yaparken tekrar kırmızı renge geçiş yapalım ve sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman alttaki trabzanın tepesine ikili trabzan yapalım ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Şimdi alt sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. Siyah bölgeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine kırmızı renk ile ikili trabzan, köşelerde alt sıradaki işlemi tekrar ederek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım ve siyah rengi alttan yürütmeyi unutmayalım. Ve köşeden sonra 3. trabzanı yaparken siyah renge tekrar geçiş yapacağız ve siyah renk ile alttaki
Siyah 5 trabzanın tepesine yan yana 5 tane ikili trabzan yapalım. Beşinci trabzanı yaparken kırmızı renge geçiş yapalım. Diğer siyah noktaya gelene kadar bu kenarda yapmış olduğumuz işlemi tekrar ederek siyah ipi alttan yürüterek kırmızı renk ile devam edelim. Köşeden sonra üçüncü trabzanı yaparken siyah renge geçiş yapalım. Kırmızıyı alttan yürüterek siyah renk ile yan yana 5 ikili trabzan yapalım. Beşinci trabzanı yaparken kırmızı renge geçiş yapalım. Köşeye kadar kırmızı renk ile yan yana ikili trabzan yapalım. Siyah ipi bir süre yürüttükten sonra artık işimiz kalmadığı için burada kesebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kaydırma yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi keselim ve üçüncü renk ile devam edelim. Şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar. Beyaz ya da yeşil kullanabilirsiniz. Yapmış olduğumuz herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir, köşeye gelene kadar alttaki trabzanların tepesine yan yana sık iğne yapalım. Köşeye 5 sık iğne. Sonraki köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine yan yana sık iğne yapalım. Sıra sonuna gelene kadar tüm köşelere 5 sık iğne, alttaki trabzanların tepesine de yan yana sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ipi burada keserek gizli birleştirme yapalım.
Ve bu ipi de çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından düğüm yaptıktan sonra gizleyelim. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.